Sevgili çiçek severler, hoş geldiniz. Özellikle bu videoya geldiyseniz mutlaka Yasemin'i çok seviyorsunuz. Ben de ilk defa Yasemin'i köklendirebildim. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Gelin isterseniz beraber nasıl köklendirmişim bakalım. İlk önce 2 yıldır Yasemin köklendirmeye çalışırken kendi başarısızlıklarımdan bahsedeceğim. Ben o yöntemlerle Yasemin'i köklendiremedim diye sizler de köklendiremeyeceksiniz anlamına gelmez. Ancak yine de bir bilgi olması anlamında size anlatmak istiyorum. Mesela daha önceleri sizlerle kauçuk çiçeğinin köklendirilmesini paylaşmıştım. Orada köklendirme esnasında kullandığımız kap çok önemliydi. Şeffaf olan kaplarda başarı sağlarken dibi güneş görmeyen kaplarda başarısız olmuştu. Bu sefer tam tersi oldu. Dibi şeffaf olan kaplarda Yasemin çoğaltırken başarısız oldum. İkinci olarak da Mart ve Nisan ayında aldığım çelikleri suya koydum. Kurudular ve çürüdüler, yine başarısız oldum. Yine aynı aylarda daldırma yöntemi uyguladım. Yine başarısız oldum. İlk defa 15 gün boyunca kurumadı. Odam çiçek koksun diye çiçekli dalları, yani üstten daha taze dalları, çelikleri bu vazoya koydum. Pencereye 1,5 metre mesafede kaldı. Bunlar kurumadı, çürümedi, 15 gün boyunca dayandı ve daha sonra da dayanmaya devam ettiler. 1,5 ay sonucunda böyle köklendiğini gördüm. Aslında çiçekler için çiçek açmış dalların köklenmeyeceği konusunda bir yargı vardır ama Yasemin o yargıyı kırdı. Çiçekli dallardan daha kolay köklendi. Şimdi bu köklenmiş dalları toprağa aktaracağım. Toprağa aktardıktan sonra nasıl bakacağım, nasıl sulayacağım, nasıl bir ortamda bırakacağım, aynı zamanda nasıl bir toprak kullanmam gerekli. Daha evvelden Yasemin'in bakılması ve çoğaltılması ile ilgili bir video yayınlamıştım. Devamına o videoyu ekliyorum. İzlemenizi tavsiye ederim. Diğer video başlamadan önce altını çizmek istediğim bir husus var. Bunları toprağa aktardıktan sonra çok sık sulamanız gerekli. Toprak asla kuru kalmayacak. Sulayacaksınız ve kökleri iyice toprağa sarılacak. Evet çiçek severler. Bugünkü videomuzun konusu Yasemin çiçeği. Yasemin çiçeğinin tatlı kokusunu seviyorsanız evinizde bir Yasemin çiçeği bulundurarak bu harika kokunun tadını çıkartabilirsiniz. Ancak şunu söyleyeyim, Yasemin evin içerisinde değil, balkonları daha çok sever, bahçeleri daha çok sever. Yasemin almadan önce tüm Yasemin çeşitlerinin kokulu çiçekleri olduğunu unutmayalım. Bu çiçeklerin her türü kokar. Yasemin çiçeği adı itibariyle çekicilik ve güzelliği temsil eder. Yasemin zeytingiller familyasındandır ve yaklaşık 300'e yakın türü vardır. Bazıları Arap Yasemini, Madagaskar Yasemini, Çin Yasemini, Sarı Yasemin, Gerçek Yasemin, İspanyol Yasemini, Sarı Çiçekli Yasemin gibi türleri bulunmaktadır. Bana soracak olursanız bende Yasminyum diye bir tür bulunmakta. Şimdi ekranda benim Yasemin'imi izliyorsunuz. Ancak ben bir tane de Madagaskar Yasemini almak istiyorum. İlla almak istiyorum, mutlaka almak istiyorum. Çünkü gözüm var, çok güzel bir çiçek, gelin gibi duruyor. Sizlere de tavsiye ederim. Benim Yasemin'im balkonumda duruyor, mutfak balkonumda. Mutfağımı tamamen kokutuyor, misler gibi, oda parfümü gibi. Zaten kokusuna hastayım, hayranım, o yüzden aldım. Eğer birkaç tane dal kopartıp vazoya koyup salona koyarsanız salonunuz da mis gibi kokar. Gelelim göz ziyafetine. Küçük çiçekleriyle narin ve zarif bir görünüme sahiptir. Aynı zamanda bu çiçekler, küçük çiçekler çok sık ve birbirine yakındırlar. Eğer bahçenize ekerseniz Yaseminler duvara tırmanarak ya da sarmaşık gibi dolanarak büyür ve ilerlerler. Balkonda bakacaksanız büyük bir saksıya aktarmanız gerekiyor. Her fidan gibi Yasemin'in fidanı da bahar aylarında toprağa aktarılır. Nisan ayının bitmemesine özen gösterilmelidir dikim için. Yasemin bahçede ya da saksıdaysa yaz aylarında haftada 2 ya da 3 ciddi manada sulamanız lazım. Yani toprağın bayağı suyu içmesi lazım. Eğer kış aylarındaysanız toprağa ekili olan Yasemin bol bol yağışa maruz kalacaktır.
Ancak saksıya ekilmiş olan da eğer balkonun üstü kapalıysa, yağmur almıyorsa mutlaka sizin haftada bir ya da 10 günde bir Yasemin'e 1-2 su bardağı su vermeniz gerekmektedir. Yasemin hafif kumlu, humuslu, iyi drenajlı toprakları sever. Yasemin çiçeği için toprak değişimi ilkbahar mevsiminde olabilir. Yasemin çiçeği çiçekleri açtığı dönemde özellikle yazın daha çok sulanmalıdır. Yasemin'in çiçekleri ilkbaharda açmaya başlar ve sonbahara kadar devam eder. Yasemin'in bol çiçek vermesi için çok önemli bir hususa değiniyorum. Yasemin dışarının bitkisidir. Yani doğal ortama alışkındır. Siz Yasemin'i kışın soğukta bırakırsanız ve ne kadar ayaz soğuk yerse o kadar bol ve güzel çiçek açar baharda ve yazda. Yasemin'in çoğaltılması çelikledir. Ancak aşağıdan kökler verirse o kökleri de değerlendirebilirsiniz. Çelik alma yönteminde tepeden 10 santim dal kesilir. Kestiğiniz makasın ya da bıçağın steril olmasına dikkat ediniz. Suda köklendirmeye bırakılır ve biraz köklendikten sonra da toprağa aktarılır. Bildiğiniz gibi ilk etapta yeni köklenmiş bir bitki toprağa aktarıldığında asla ilk bir ay susuz bırakılmaması gereklidir. Yasemin yine dış mekan bitkisi olduğu için bol bol güneş görmeli. Ancak evinize aldıysanız da bir pencere kenarına koymalısınız ki ışığı yeterince alabilsin. Sevgili izleyiciler, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hayırlı günler diliyorum.